bir ork savaşçısıyım. En azından şimdilik savaşçı olmaya çalışıyorum. Evim Kalimdor kıtasında. Heybetli savaşçı şehrimiz, başkentimiz Orgrimmar'ın güneyindeki Denemeler Vadisi. Günlerimin çoğu antrenman yaparak geçiyor. Vur, vur, vur. Hatta kendi bulduğum bir tekniğim var. Aşağıdan yukarı, sağdan sola kesme. Nihai tekniğim olmasa da sağlamdır. Yemek ye, uyu, vur, vur, vur. Burada her gün antrenman yapıyorum. Çünkü bir gün ejderhalarla savaşacağım. Belki devlerle, belki titanlarla. Vadideki askerleri görüyorum. Hepsi tecrübeli savaşçılar. Bir gün ben de onlar gibi olacağım. Ejderhaları devirip devlere kafa tutmak. Titanlara kafa tutmak. Bir gün Warchief'in yanında savaşacağım. Ve o gün geldi artık. Hazırım. Kendimi ispatlamak için ilk görevimi alacağım. Bakalım ilk görev için bana ne verecekler? Bir ejderha mı? Belki ejderha vermeyebilirler ilk görev için. Az olacağını düşünebilirler. Onun yerine belki beni iki başlı bir ogre ile savaşmaya gönderirler. Onlar da çetin cevizlerdir ama. Tabii ki benim gibi bir savaşçının karşısında ancak av olabilirler. Nihayet yaşlandın Akrus. Horde adına savaşacak yaşa geldin. Warchief'in şanı için fethetmek için. Evet, iyi yapacaksın. Şüphesiz büyük bir ejderha ya da iblis bulup çıplak ellerinle boğmak istiyorsun. Ama belki de daha az tehlikeli bir şeyle başlamak akıllıca olacaktır. Tehlikeli. Gornek'e rapor ver. O genç bir warrior için daha uygun bir görev verebilir. Onu arkamdaki ateşin başında otururken bulacaksın. Haltunk beni ilk görevimi almam için Gornek ile konuşmamı söyledi. Ne verilecek acaba? Ejderhalar, devler, dev örümcekler, ölümsüz liçler. Haltunk'un yeni elemanlarından biri daha ha? Horde'un üretebildiği en iyi şey buysa içinde bulunduğumuz durum çok üzücü. Önemli değil. Vadiden ayrılmaya hazır olduğunu düşündüğümüz zaman Horde'un gururlu bir savaşçısı olacaksın. İlk işimiz omurgana biraz güç katmak olacak. Seni Kodo avlaman için Barrens'a gönderebilirim. Ama dürüst olmak gerekirse bizim için canlı halin ölü halinden daha faydalı. Buranın kuzey ve kuzeydoğusundaki çiftliklerde bulacağın yaban domuzlarını keserek bize daha faydalı olacağına inanıyorum. Yaban domuzları mı? Yaban domuzları. Ah. Neyse, bu sadece bir başlangıç. Şimdilik domuzlarla başlamak da mantıklı. Sonuçta yabanda gezerken avlanıp et yemek için bazı şeyler bilmem gerekiyor. Bunu da bir ön hazırlık olarak değerlendirebilirim. Ejderhalardan önce. Bu arada bu maceranın sonunu merak ediyorsanız abone olun. Bakalım şu ejderhalara gerçekten ulaşabilecek miyim? Altı tane yaban domuzu öldürüp etlerini aldım. Akşama domuz kaburgası yiyeceğim. Şimdi bir an önce geri dönüp haber vereyim ki bana yakışan asıl görevlere başlayabileyim. Fena değil Akrus. Ama kafana girmesine izin verme. Kariyerinde domuzlardan daha sert savaşacaksın.
Yine de kendini kanıtladın ve bir sonraki sınavın çok daha tehlikeli bir rakibe karşı olacak. Bu yüzden ekstra korunmaya ihtiyacın var. Sen sıradan bir homurtu değilsin. Ciddi bir warrior gibi görünüyorsun. Güzel. Çünkü tam da ihtiyacım olan şey bu. Niye neden olmak istemediğimden bu kelimeyi ağzından kaçırmamaya çalış. Ama yakınlarda daha fazla insan olduğuna dair rapor var. Bu o sefil Jaina Proudmoore ile müzakere ettiğimiz barışa korkunç bir ihanet. Durotar'da insanlara izin veremeyiz. Özellikle de vadide. Onları güneyde bulacaksın. Sayıları daha fazla artmadan onları hemen öldürün. Bu bakayım, bu bizim Galgar değil mi? Beni çağırıyor sanırım. Gidip bir bakayım en iyisi. Ne de olsa gizli görevde sayılırım şu an. Normal davranmam gerek. Denemeler Vadisi'nde hava çok sıcak oluyor. Keşke biraz kaktüs elmam olsaydı. Meşhur kaktüs elması sürprizimi yapabilirdim. Hiçbir şey insanı o lezzetli ikramdan daha hızlı serinletemez. Bak ne diyeceğim Akruz. Bana 6 adet kaktüs elması getirirsen maceralarında yanına götürmen için sana birkaç porsiyon kaktüs elması sürprizi yaparım. Eğer ilgilenirsen buralardaki kaktüs bitkilerinin yanında yetişen kaktüs elmaları bulabilirsin. Kaktüs elması fena değil. En iyisi görevimi yaparken şu kaktüs elmalarına da birazcık bakınayım. Sonuçta boş mideyle de ejderhalar avlanmaz. Rotar'da o sefil insanlar varmış demek. Casusları yakalayıp hepsinin kafasını kesmek, bu bana daha çok yakışan bir görev. Fordor! Beklediğimden daha çok varmış ama fark etmez. Hepsini yiyorum. Bu elmalar da bayağı güzel gözüküyor. Gerçi dikenli kaktüsten toplamak biraz zahmetli ama sonunda alacağım şey düşününce gerekli çaba. Bu elmaların arasında da düşman ajanları olabilir. Dikkatli olmalıyım. Tamam, şimdi geri dönüp hem insan casusları öldürdüğümü rapor edeyim hem de şu elmaları vereyim. What do you need? Brawlhall. Harika Akruz. Söz verdiğim gibi işte kaktüs elma sürpriziniz. Ve biraz daha fazlası. Strength. Bir anlık bir güç taştı bütün vücudumdan. Sanırım savaşta yeni şeyler denemem için bir işaretti bu bana. Bir şeyler yesem fena olmayacak sanırım. Acıktım. Ne demişler? Aç ork savaşamaz. Güzel. Değişik hissettiriyor. İşte bir ork böyle kaliteli beslenmeli. Her daim savaşa hazır olması için. Gidip raporumu vermem lazım şimdi. Loktar. Brawlhall. Seni tekrar tarlaya göndermeliyim Warrior. Buranın kuzeybatısında çok sayıda akrep bulacaksın. Bana 8 tane kuyruk getir. Sokmalarının panzehiri aslında iğnelerinden elde edilen zehirden yapılır. Sizin gibi genç kanları iyileştirmek için elimizde büyük miktarlarda akrep zehri, panzehiri bulunduruyoruz. Ama eminim bunların hiçbirine ihtiyacınız olmayacak değil mi? Strength. Speak, friend. Lanetli piyonlar vadideki ağaçlardan kereste toplamak için çok çalışıyorlar ama sürekli uyukluyorlar. Piyonları hizada tutacak birine ihtiyacım var. Görevim için doğru ork gibi görünüyorsun. İşte bu Blackjack'i al ve işte uyurken bulduğun tembel piyonlar üzerinde kullan. İyi bir tokat onları hemen işe döndürecektir. İşin bitince karabasanı geri ver. Onları vadideki ağaçların altında arayın. Tembel piyonlar. Be safe. Akrepler mi?
Neyse domuzlardan iyidir en azından. Genç ork kardeşlerime yardım için yapıyorum. Evet, onlar için sonuçta. Görevin küçüğüne büyüğüne bakmamak lazım. Akrepler de sonuçta savaş sanatının önemli bir parçası. Ayrıca orkları disiplin etmek de benim gibi bir savaşçıya yakışır. Zaten genç orklara azıcık disiplin öğretmek komutanların görevi olmuştur her zaman. Bu da ne? Oradaki kim? Niye yatıyor? Gidip bir bakayım bari. Warrior, kimsenin haberi olmadan burada öleceğimi sanmıştım. Vadideki akrepleri avlarken özellikle vahşi görünen bir tanesine rastladım. Kendimi ona doğru fırlatarak bacağıma dolanmadan önce pençesine büyük bir darbe indirmeyi başardım. Yine de iğnesine hazır değildim ve göğsümü keserek etimi parçaladı ve kanımı akıttı. Lütfen, akrebi benim için öldürmelisin. Onurum korunmalı. Onunla güneydeki platoda savaştım. Önce savaşçı kardeşlerimizin intikamını almak gerekir. En iyisi gidip şu akrebin canını okuyayım. Sonra giderim rapor vermeye. Lakları var. Demek savaşçı kardeşime sen saldırdın ha? Gel buraya. Darbem onu öldürmeye yetmedi ama verdiğim hasara bakmak bana küçük de olsa bir gurur veriyor. Öldüğümde hayatımı idame ettirmek için sahip olduğum tek şey bu küçük ölçü olacak. Ve bu ışık altında hayatımın başarılarının kısa listesi beni öfkeyle dolduruyor. Benim için yaptıklarını görmek kalbimi çelikleştiriyor. Bu kadar kolay düşemem. Dayanmalıyım. Ama yine de yardım almadan yerleşim yerimize geri dönemem. Lütfen Akrus, geri dön ve Gornek'e durumumu anlat. Belki o bana yardım edebilir. Bir an önce dönsem iyi olacak gibi. Gornek'e durumu anlatayım da gelip genç savaşçıyı alsınlar. Diğer raporlarım da var. Onların da söylenmesi lazım zaten. Loktar. What do you need? Güzel güzel. Belki bir dahaki sefere kaytarmadan önce 2 kez düşünürler. Yardımın için teşekkürler. Strength. Loktar. Blood and thunder. Strength and honor. Akreplerle savaşmaktan çıkarmanız gereken önemli bir ders var. Rakiplerinizin en küçüğü ya da en büyüğü sizi yine de sonunuza gönderebilir. Şiddetli bir savaşta herhangi bir şey düşüşünüzü kanıtlayabilir. Sana öğretecek başka bir şeyim yok Akrus. İyi bir iş çıkardın ve gelişimini ilgiyle izleyeceğim. Canavarı tarif ettiğine göre Sarkot'tan bahsediyor olmalısın. Hanazua'nın onun tarafından ele geçirilmiş olmasına şaşmamalı. Ona derhal yardım gönderilecek. Hanazua'nın kötü durumuyla daha fazla uğraşmayın. Bununla birlikte Sarkot'u ölüme götürdüğünüzü duyduğumda çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bu gurur duyulacak bir başarı, Akrus. Ve başka görevler vaktinizi alırken bir yabancının onuru için savaşmanız kendi onurunuzu yükseltti. Argazel sanırım benimle konuşacak şeyleri var. Benim gibi inanılmaz bir savaşçıdan bakalım ne isteyecek. Strength and honor. Sınavlar Vadisi'nin sana çok şey öğreteceğine inanıyorum genç warrior. Vadiye sana rehberlik etmek için gönderildim ama burada büyüyen bir lege keşfettim. İblise tapan iğrenç bir tarikat olan Burning Blade'den biri burada. Denemeler Vadisi'nde kamp kurmuş.
kuzeydeki bir mağarada gizleniyor ve iğrenç familyaları kargaşaya neden olmak için mağaranın ağzında dökülüyor. Yanan bıçağa karşı ilk görevin olarak sana bu familyaları yenmeni öneriyorum. Birçoğunu öldürün ve hayatta kalırsanız bana dönün. Demek Burning Blade'den biri ve iğrenç ufak iblisçikleri. Benim gibi bir savaşçıya yakışan bir görev. İblisleri öldürmek işte sonunda hak ettiğim görev. Hepsine ölüm. İblisçikleri öldürdüm. Şimdi iyisi mi gidip raporumu vereyim. Çok evcil hayvanlar da olsalar boş bırakılmamaları lazım. Bunları kontrol eden kim ama? Henüz gözüme kimse çarpmadı ama bölgede kesin birisi olması lazım. İyi iş çıkardın Akruz. Vay Emerald'lar Burning Blade'in içindeki karanlık güçlerin evcil hayvanları olsalar da onlara karşı başarının ileride daha büyük işler yapacağının habercisi. Kehanetlerim sayesinde bir güç nesnesinin bir madalyonunun yanan bıçak meclisinin derinliklerinde saklandığını, canavarlar ve kara büyü tarafından korunduğunu görüyorum. Onu ele geçirmeliyiz. Bu iblise tapanlar çok uzun zamandır topraklarımızı kirletiyor. Fel canavarlarını ve liderlerini öldürerek meclisi şeytani lekeden arındırın. Yaptığının kanıtı olarak bu madalyonla geri dön. Git Akruz, meclisi kuzeydeki bir mağarada bulacaksın. Akruz, sen güvenilir bir ork olmasın. Başka bir görev için sana güvenebilir miyim? Bir süre önce kuzeydeki mağarayı mineraller için araştırıyordum ve en sevdiğim kazmamı geride bıraktım. Daha sonra onu almak için geri döndüğümde mağaranın vahşi canavarlarla dolu olduğunu gördüm. Mağaraya yanan bıçak meclisine gidip kazmamı alır mısın? Onu şelaleli bir odada bıraktım. Kazmamın üzerine karanlıkta görebilmen için bir büyü var. Bu yüzden onu bulma konusunda endişelenmene gerek yok. Sadece onu koruyan şey. Go forth to victory. Haha. İşte şimdi tam bir büyük savaşçıya yakışan görevler gelmeye başladı. İblise tapan lanet büyücülerin kafasını kesmek. Tam da bana Akruz'a yakışan bir görev. O fel yaratıklarını ve büyücüyü nasıl yok ettiğimi izleyin. 100 yıl sonra bile orklar benim hakkımda büyük savaşçı Akruz hakkında şarkılar yazıp diyara tekrar barışı nasıl getirdiğimi anlatacaklar. Bir de şu kazma vardı. Aman neyse, gitmişken oraya kadar bir bakarım. Sonuçta ben yüce gönüllü, yardımsever bir ork savaşçısıyım. Loktar Ogar. Bu iblisler garip bir büyü yapıyorlar üstüme. Bir anda üstüme bir yorgunluk çöküyor. Ama benim gibi büyük bir savaşçı böyle bir şeyden dolayı durmaz tabii ki. Aha, bu bizim Tazriel'in kazması değil mi? Neyse, karşıma çıkmışken alayım bari. İşte o iblisleri tapan aşağılık büyücü. Senin kelleni alıp bu diyara huzuru getireceğim tekrar. Demek siz her yerdesiniz. O
O zaman ben de sizin olduğunuz her yerde olacağım. En iyisi bir an önce dönmek için şu bana verilen taşı kullanayım. Sonuçta bir an önce rapor vermek lazım. Daha önce kullanmamıştım ama sanırım şöyle olması lazım. Heh, oldu. Greetings, strength and honor. Bunu geri aldın. Aferin sana. Yanan Bıçak Meclisi'ndeki çabalarınız bu tarikatın Denemeler Vadisi'nde kökünün kazınmasında bir rol oynadı. Ama korkarım ki topraklarımızda başka amaçları da var. Onların sonunu görmedik. Yanan Bıçağa karşı denemelerimiz burada, vadide sona erdi. Ama bulgularınızı rapor etmenizi istiyorum. Rol köyü Senjin'e git ve usta Gadrin'i bul. Senjin köyü vadinin doğusunda, sonra çatalın sağında. Gadrin'e yanan kılıçtan ve sınav vadisine ulaştıklarından bahset. Senjin'e henüz ulaşıp ulaşmadıklarını ondan öğren. Git Akruz ve çabuk ol. Yanan Bıçak Meclisi'nde bulunan kötülüğün daha büyük bir tehdidin habercisi olmasından korkuyorum. Rotar. Speak, friend. Harika, başardın. Çok teşekkürler Akruz. Bu benim favori seçimim. Şimdi eğer benim piyonlarım bu ağaçları kesmeyi bitirirse belki maden çıkarmak için güzel bir mağara bulabiliriz. For the Horde. Troll köyü demek. Neyse gideriz. Bu maceramın ilk uzun yolculuğu olacak. Buna önce bir şeyler yemek ve savaş sonrası yorulan kasları dinlendirmek gerek. En iyisi şu ağacın altına biraz kestireyim. Sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ederim. Bu büyük savaşçı Akruz'un maceralarının sadece başlangıcı. Gün gelecek tüm diyarlar Akruz'un ismini duyacak. Anne babalar genç orkçuklara Akruz ismini verecekler. Bardlar en çok Akruz'un maceralarını anlatacaklar. Yarın beni çok daha büyük görevler bekliyor.